Arkadaşlar herkese selamlar. Wall Street hafta sonu piyasa analizi ve değerlendirme videoma hoş geldiniz. Evet, uzun zamandır beklediğimiz o haftaya artık yarın itibariyle başlıyoruz. Çarşamba günü saat 9'da Fed'in faiz oranı kararını bekliyor olacağız. 25 bas puan artık neredeyse kesinleşti diyebiliriz indirim açısından. Sonrasında da 21.30'da biliyorsunuz Powell'ın yine konuşması olacak. Her faiz oranı kararında olduğu gibi yarım saat sonrasında Powell konuşacak. Oradaki tabii önümüzdeki dönemlere ilişkin mesajlarını da tekrar takip ediyor olacağız. Fed Rate Monitor'a baktığımızda artık gördüğünüz gibi 17 Eylül'de yani bu hafta olacak faiz indirimi 25 bas puan olacak şekilde neredeyse %100'e yakın %96.4 olarak oranlanmış durumda. 29 Ekim'de yine bir 25 bas puan indirim daha %83'lerde görünüyor. 10 Aralık'takinde ise yine %73.6 yine 25 bas puan indirim olacak şekilde, yani yılın geri kalanında toplamda 25 bas puan çarpı 3 faiz indirimi olması beklenti dahilinde. Burada dikkatinizi belki faiz artışları çekmiş olabilir. Bu şu anda bunların bu şekilde görünmesi çok normal, çünkü 25 bas puan indirim yapıldıktan sonra tabii ki veriler ışığında acaba enflasyonda ciddi bir yükselme, tekrar bir pik yapma durumu olur mu diye şu anda bunlar da tabii ki fiyatlanıyor. Ancak veriler geldikçe önümüzdeki dönemde zamanlar yaklaştıkça faiz oranı kararı tarihlerine bu oranlarda bence düşüş göreceğiz. Çünkü enflasyonda çok ciddi yükseliş olacağını ben düşünmüyorum. Evet, hemen grafiklerimize geçelim. Nasdaq 100'de başlayalım. Geçtiğimiz haftayı Nasdaq 100 zirvede kapattı. Çok güzel bir kapanış oldu. Önceki zirvesinin üstünde kapanış geldi. Haftalıkta da çok şık bir kapanış yaptık. Artık burada takip edeceğimiz nokta 24.000'in altında kapanışlar almamak lazım. 24.000'in altındaki kapanışlarda yine şu bölgeye dikkat çekmiştim daha önce, biliyorsunuz. 23.700 civarına geri çekilmeler olabilir. Ancak yolumuza devam edeceksek yine ilk aşamada şuradan gelen bir direnç var. Tepeleri birleştirdiğimizde buradan gelen bir direnç var. Önümüzdeki hafta nerelere tekabül ediyor bu direnç? Yaklaşık 24.500'ler diyebiliriz. 24.500 aralığına doğru bir hareket görebiliriz. Bunun da üstündeki kapanışlarda benim hedefim olan 25.844 civarına gelmemiz beklenebilir yine bu yıl içerisinde. S&P 500'e geçelim. S&P 500'de de zirve kapanışı geldi. Cuma günü Nasdaq teknoloji şirketleri biraz daha iyiydi. O yüzden S&P 500'de yatay bir kapanış geldi ama zirve kapanışı yaptı diyebiliriz. Yani haftalıkta zaten zirve kapanışı geldi. Burada yine bu kanal içerisinde görüyorsunuz hareketimiz devam ediyor. Yukarıda 6968 yine benim yıl sonuna kadar görmemizi beklediğim hedef diyebilirim. Russell'a gelecek olursak Russell Cuma günü %0.83'lük bir düşüş yaşadı. Teknoloji hisselerine bir kayış oldu. Tekrar bu sefer teknolojilere doğru bir rotasyon oldu. Zaten S&P 500'de biliyorsunuz gördüğünüz gibi yatay bir kapanış yaptı. O nedenle normal bir rotasyon çerçevesinde, hatta güzel de desteğinde kapanış yaptı. Biliyorsunuz bunu daha önce hep çizmiştik. Üstünde kırılım yaptı Perşembe günü ama Cuma günü ufak bir geri çekilmeyle 23.397.70 seviyesinden kapanışı yaptı. Bu bölgenin üstünde tekrar atak yapmak istediğinde 2446 ilk hedefimizdi. Uzun zamandır takip ediyoruz bu bölgeyi. Oraya geleceğini düşünüyorum. Sonrasında ise 2471 burada görmüş olduğu zirveyi takip edeceğiz. Evet, piyasalar iyi olduğu için VIX'te de geri çekilmeler sürüyor. VIX bu bölgeyi artık kendine güzel destek yaptı. Daha aşağılara da gelmek isterse önceki videolarda hep anlattık. 13.59, 12.75 ve 11.78 destekleri var. Eğer kendini hedge etmek isteyen olursa bu bölgelerde parçalı alımlar yapabilir. Bu şekilde yaptığı bazı pikler var, görüyorsunuz. Ufak krizlerde bile %20, %30 pikler yapabiliyor. O bölgede de tekrar satış yapabilirler. Hemen Max 7'a geçelim. Apple'la başlayalım. Apple geçtiğimiz hafta biliyorsunuz iPhone 17 ve yeni ürünlerinin lansmanını yaptı. O nedenle bir kar al durumu oluştu. Sonrasında tekrar toparlama evresine girdi. Golden Cross gelmek üzere, muhtemelen önümüzdeki hafta içinde Golden Cross da gelecektir. Burada 234.06 seviyesi bir dirençti. Onun hemen üstünde kapanış yapmış. Tekrar 237 dolara üstüne atabilirse 247 dolara kadar gitmesini bekleyebiliriz.
Aşağıda önemli destekleri 224, 224 ve 221 dolar civarında. Özellikle bu bölge 221 dolar çok çok önemli desteği, çünkü hem 50 günlük hem 200 günlük ortalama burada. Amazon'a geçelim. Evet, Amazon burada çok güzel bir aslında kırılım yapmıştı. Artık zirveye giderse burada bir karar veririz demiştik. Alım yönü, eğer üstünde kapanışlar gelirse burada bir long pozisyona girilebilir demiştik, ama bu hareket fake olarak kaldı. Sert bir kırmızı mumla şu aslında şuradaki desteğinin de altına düştü. Ancak 50 günlük ortalama burada orayı bir test etti ama üstünde kapanış yaptı. Bence Amazon için şu anda en önemli nokta bu 50 günlük ortalaması. 50 günlük ortalamanın altında ise 223 dolar önemli bir desteği. Daha altında kapanışlar alırsa satışlar biraz daha sertleşebilir görünüyor. Google'a geçelim. Google'da 248 dolar hedefimdi biliyorsunuz. 248 dolar artık çok çok az kaldı. Burada 224 destek olacak şekilde hedef bence beklenebilir. Tabii ki bu bölgede nerede biz buna long pozisyon açılabilir demiştik. Tam 208 dolar civarıydı. Önceki zirvesini kırdığı zamandı. Buradan zaten şu anda baktığımızda yaklaşık %16-%17'lik bir kar sağlamış durumda. Burada pozisyon alanlar için 224.79'un altındaki kapanışlar kar stopu olacak şekilde bence hedef beklenebilir. Evet, Meta'da şu şekilde bir destek oluştu. Bu bölgeden bakın, burada, bu bölgede, bu bölgede hep tepkiler aldı. Artık bu bölge önemli. Hem 50 günlük ortalama da burada. Önceki zirvesi de görüyorsunuz. 740.91, 741 dolar civarı burası. Bu bölge artık buradan bir kalkış yapmalı. Eğer yapamaz da aşağı kırılım sağlarsa pozisyonların stop olması gerekir. Yukarıya eğer tepki alacaksa da 795.46 ilk direnci olacaktır. Evet, Cuma günü biliyorsunuz Netflix pozisyonumu stoplamıştım. %16'lık da bir yer kaplıyordu benim portföyümde. Aslında bir hisseyle girmek istiyordum ama hisse bulamadım. Kısa bir süre kalmıştı. Maç vesaire de vardı. Onu izlemekten hisseyi de bulamadık. Microsoft'u takip ettim son dakikalarda. Eğer 511 dolar üstünde şurada kapanış yapsaydı aslında burada güzel bir pozisyon fırsatı verebilirdi. Yapamadı. Pazartesi günü tekrar bu bölgeyi takip edeceğim. Çünkü hem 50 günlük ortalamanın üstünde kapanış yapmış olacak 511 üstünde yaparsa, hem de burası bakın birçok yerde buradan red yemiş. Artık buranın üstündeki kapanışlarda 532 dolar civarına gitmesini beklerim. O nedenle pazartesi günü en çok gözümün üstünde olacağı hisse Microsoft olacak diyebilirim. Evet, Nvidia 50 günlük ortalamanın üstüne attı. Şu bölge sıkıntılı bir bölgeydi açıkçası Nvidia için. Ama buradan şu tam çizdiğimiz destekten güzel bir tepki aldı. 50 günlük ortalamanın üstüne attı. Ancak ben long pozisyonlar için hala erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradan bakın birçok kez red yedi bu bölgeden. Yani 184-185 doların üstünde kapanış yaptıktan sonra Nvidia'da tekrar long olunabilir. Ancak bu bölgede belki biraz daha yatay seyretmek isteyebilir. Evet, Tesla benim biliyorsunuz Perşembe günü pozisyon almıştım. Şu mum kapanışıyla birlikte harika bir cuma geçirdik Tesla'da. %7.36 yükseliş sağladı. Burada şurada bir gap var, ufak bir gap var. 401 dolar, 401.34 dolar o gap'in kapandığı bölge. Tek günde oraya gelirse açıkçası ben kar alırım demiştim. Zaten bunu tweet olarak da attım. Gelmedi. Pazartesi günü bu 401 doların bir kere test edileceğini düşünüyorum. Çok ekstra bir durum olmazsa. Sonrasında da 401 dolar, 401.34 dolar üstündeki kapanışları takip edeceğiz. Eğer burada kapanış gelirse şu bölgeye, yani 420 dolar civarına doğru bu hafta bir hareket görebiliriz. Eğer buradan geriye doğru bir tepki alırsa, yani bir düşüşe geçmek isterse de 367 dolar bizim tekrar destek noktamız olacak. Çok sorulan hisselere geçelim ve Palantir ile başlayalım. Palantir için biliyorsunuz şurada acaba bir ters filama yapıyor mu? Çok dikkatli olmak lazım. Şu bölgenin altına atarsa çalışabilir demiştik. Atmadı. Hatta 50 günlük üstüne, 50 günlük ortalamanın üstüne atarak tekrar kanal içerisine attı ve bu yapıyı artık 163.20 üstünde de kapanışlar yaparak bozdu diyebiliriz. Zaten Cuma günü de %4'lük bir artışla kanal içinde kuvvetli hareketini gösterdi.
Bence burada önemli olan nokta yine 163.20 ve çok çok önemli olan kısım yine 50 günlük ortalaması olan 159.62 dolar. Bunun altında stop olacak şekilde Palantir taşıyanlar pozisyona devam edebilirler. Evet, AMD'de biliyorsunuz şu bölgenin çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Cuma günü oranın hemen üstünde bir kapanış geldi. Ancak artık AMD için en önemli nokta şu düşen kırılımı ve zaten düşen kırılımında da hemen o zaten aynı yerde kapatmış 50 günlük ortalamada 162.64 olan 50 günlük ortalaması. Yani kabaca 163 dolar üstündeki kapanışlarda AMD'de artık al sinyalleri gelmeye başlayabilir. Ancak bence bu noktanın üstünde kapanış beklemekte fayda var. Nibis'e geçelim. Nibis'te Microsoft'la yapmış olduğu çok iyi biliyorsunuz bir anlaşmadan sonra gap'li bir açılış daha geldi. Şimdi onun soğuması ve konsolidasyonu sürecine girdi. Burada biraz daha belki konsolide olmak isteyebilir. Belki bir flama bayrak tarzı bir konsolidasyon süreci geçirebilir. Sonrasında hareketine devam etmek isteyebilir. Ancak şu bölge yani gap yaptığı yani 86 dolar bölgesinin altındaki kapanışlarda gap'i aşağı kapatmak isteyebilir. O nedenle bu bölge çok çok önemli. Bu bölgenin üstünde kaldığı sürece yukarı ivmesine devam etmek isteyecektir. Evet, CoreView'e geçelim. CoreView benim pozisyon almak istediğim hisselerden biriydi. Çünkü şu bölge çok güzel. İkili dip yaptı. Şuradaki boyun çizgisini kırdığında pozisyon almak istedim ama gap'li açılış yaptı. Çok yüksek bir açılış yapınca o gün de zaten %17 ile kapatmış. Yani pozisyon almama fırsat vermedi açıkçası. Sonrasında da şuraya alarmımı kapatmıştım. Alarm vardı burada. Aslında cuma günü temas da gelmiş. Alarmımı kapatmasam ben buradan bir pozisyona girerdim. Sağlık olsun giremedik. Burası için artık CoreView için en önemli nokta 105.50. Zaten buradaki tepkisinden de anlaşılıyor. Çok sert bir tepki almış yukarı. Aşağı gelmesine rağmen. 105.50 üzerinde iyi diyebiliriz. 50 günlük ortalamanın üstündeki kapanışlarda da yukarı ivme için kuvvetlenir. İren'e geçelim. İren benim bu hedefime çok çok hızlı geldi. Yani 33.38 buradaki Fibonacci hedefiydi. Onun da üstünde kapanış yaptı. 33.96. Bence 33.38 artık kar al noktası olacak şekilde altındaki stoplar devam edilebilir. Yukarıdaki bir sonraki hedefi de 44 dolar diyebiliriz. Yine Fibonacci hedefi olarak çok kuvvetli, çok güçlü bir yükseliş yaptı. Evet, HUD'a geçelim. HUD buradaki zirvesini kırdı. Ancak sonrasında S&P 500 haberi geldi biliyorsunuz. S&P 500'e girmişti. Sonrasında bu hareket bir tuzak olarak kaldı ve tekrar altında kapanış yaptı Cuma günü 115 dolar seviyesinde. Bence yine bu bölge çok çok önemli. 117-50 dolar üstündeki kapanışlar gelmeden HUD'da şu anda bir pozisyon trade anlamında almamak lazım. Çok beğendiğim bir şirket. Aşağılara gelirse yatırım amacıyla da kesinlikle almayı planlıyorum. Şu anda aşağıdaki ilk desteği ve çok önemli desteği 106 dolar. Zaten 105.80 dolarda burada görüyorsunuz 50 günlük ortalaması. Bu bölgeye gelirse buradan trade anlamında tepkilere ya da yatırım için düşünülebilir. Evet, SoFi'da da yine benzer durum daha önce anlatmıştık. Şu bölgenin üstündeki kırılımlarda yukarı ivmesine devam edebilir diye zirve kapanışı geldi Cuma günü 26.55 dolarda. 26.38 yani 26 dolar civarı altı stop olacak şekilde bence şu pozisyonu taşıyanlar için konuşuyorum. Yani buralardan alır mıyım SoFi? Şu anda almayı planlamam. Yani burada bir swing high geldi. Belki pozisyon açılabilir ama swing high'a pozisyon açacaklar için bile 26 dolar stop olacak şekilde devam etmek gerekir diyorum. Evet, Upstart kritik bölgede kapanışlar yapmaya devam ediyor. Hem şu düşenin altında yine kapanış yaptı hem de 200 günlük ve 100 günlük ortalama civarında tam hemen üstünde kapanış yaptı. Artık 62 dolar altında Upstart için 55-56 dolarları konuşabiliriz. Bir an önce bu bölgeden yukarı ayrılması ve 68-69 dolarlara gelmesi gerekiyor rahatlaması için. Evet, HIMS Cuma günü yine çok güzel bir hareket yaptı. Şu bölgeden dahil olmuştuk. Burası çok kuvvetli desteğiydi. Burada da 200 günlük ortalaması vardı. O nedenle buradan pozisyona dahil olmuştum. Aslında orta uzun vadeli bir yatırım olarak tutmak istiyordum ama çok hızlı bir hareket yaptı. Çok kısa sürede.
Ve şu görmüş olduğunuz desteği kırdı. Şimdi burayı direnç yapmak isteyebilir. O nedenle şu bölge önümüzdeki hafta 60 dolarlar civarı olacak. Buralara gelirse bir satış yapmayı planlıyorum açıkçası. Sonrasında tekrar 50-51 dolar desteğine gelirse tekrar dahil olabilirim. O nedenle şu anda 52 dolar üstündeki kapanış önemliydi. Yine 52 dolar altındaki kapanışlar stop olacak şekilde trade edenler için devam edilebilir. United Health'ten çok bahsettik. Biliyorsunuz şuradaki flama kırılımından sonra artık kademeli pozisyon açılabilir demiştik. Mesela bir kademe burada pozisyon açıldı. Bayrağı çevirmek isterse şu bölge önemliydi. Burada bir kademe daha pozisyon açıldı. Ve sonrasında bu bölgenin üstünde de zaten artık gap kapatmaya gideceğini söylemiştik. Yani nereden baksanız ilk pozisyonu açtığımız yerden %17'lik bir artış gerçekleştirmiş. Gördüğünüz gibi çok uzun zamandır düşen bir hisseydi. Bir hisseye doğru zamanda dahil olmak çok kısa sürede ciddi kazançlar elde ettirebiliyor. Yani şimdi siz gelip burada da bu hisseyi almış olabilirsiniz ve evet şu anda bir kazanç var ama buradan baktığınızda 13 Mayıs'tan beri de bekliyorsunuz. Ancak doğru yerde pozisyona girmek dediğimiz yani 29 Ağustos'tan bugüne kadar da aynı kazancı elde ettiniz. Yani siz Mayıs'tan Ağustos'a kadar bu hissede boşuna beklemiş oldunuz diyebiliriz. Evet, CrowdStrike'da da CoreWeave'dekine benzer bir yapı var. Şurayı ikili dip olarak düşünürsek gördüğünüz gibi şu boyun çizgisi yani 448 dolar çok önemli. Zaten burada artık 50 günlük ortalama ve 100 günlük ortalama da var. Burası çok güçlü bir direnç. Zaten oraya çarpmış geri dönmüş Cuma günü. Bu bölgenin üstündeki kapanışlarda yani 448 dolar üstündeki kapanışlarda CrowdStrike'da da bir long pozisyon aynı yer stoplu olacak şekilde alınabilir. Burayı da bu hafta takip ediyor olacağız. AppLovin'e geçelim. AppLovin'de ne dedik? Buradaki kırılımdan sonra yani şurada yaklaşık 498-499 dolarda pozisyon alınabilir demiştik. Oradan çok kısa sürede o da yaklaşık %18'lik bir artış sağlamış. Bence pozisyonu olanlar önceki zirvesi olan 525 dolar stoplu şekilde devam edebilir. Yukarıdaki önemli direnci orta vadede gelebileceği yer 725 dolar olarak düşünüyorum. Evet, Oscar'da da şurada çizmiş olduğumuz bölge direnç olarak çalıştı. Zaten gap bölgesiydi. Gap'i aldı ve geri geldi. Bu bölgede biraz doldurmak isteyebilir, konsolide olmak isteyebilir. 18.80 desteğinden de tam tepkiyi almış zaten. Sonrasında kırılım yönüne göre yani 18.80 altında kapanış gelirse tekrar 17.37'ye 20.24 üstünde kapanışlar gelirse de bu sefer 21.79'a doğru bir hareketi başlatabilir. Ancak burada şu anda güzel bir flama yapıyor görüntüsünde eğer bozmazsa. Lemonade'de de bence çok güzel bir şöyle düşen kanal oluştu. Belki bir bayrak da diyebiliriz şuradan bakacak olursak. Bunun üzerindeki kapanışlar da özellikle 53.85 eski zirvesi üstündeki kapanışlarda burada da bir long pozisyona girilebilir gibi görünüyor. En önemli desteği şu anda 47.37'de 50 günlük ortalaması. Evet, Oklo'yu geçtiğimiz hafta almıştık biliyorsunuz listeye. Bu bölge içerisinde konsolide oluyordu. Perşembe günü bunun üstünde kapanış yaptı. Hatta bununla ilgili birkaç soran arkadaş da oldu. Burada artık pozisyon alınabilirdi dedik Perşembe günü kapanışı itibariyle. Sonrasında Cuma günü de yaklaşık %3.43'lük bir artış sergiledi. Burada şimdi artık önemli direnç noktası 85.35 yani önceki zirvesi. Bunun üstündeki kapanışlarda devam edecektir. Burayı test ettikten sonra geri dönüşte de tekrar şu bölge ilk destek noktası olacaktır. 79 dolar civarı. Evet, Rocket Lab'a geçelim. Rocket Lab çok güzel bir cuma günü geçirdi. %10 üstünde artışlar sergiledi. %10 civarı da kapattı. Ancak tam önceki zirvesinde gördüğü yerin civarında kapattı. Yani 53.44 zirvesiymiş. 53.34'te kapanış geldi. Ancak bakacak olursak kapanış itibariyle zirve kapanışı yaptı. Yani önceki kapanış şu civarlarda gördüğünüz gibi 51.29'da kuvvetli, hacim de güzel bir kapanış yaptı. Pazartesi günü takip edeceğiz. Bu bölgenin üstündeki kapanışlarda yukarı güçlenme devam edecektir. 63.48'de buradaki ilk direnç ve hedef olarak düşünülebilir.
ASTS'de uyarılarımızı yapmıştık biliyorsunuz. Tam şuradayken artık burada kapanışı yaptı. 41.90 civarlarında. Sonrasında 100 günlük ortalamanın da altına attı. Burada acaba bir ayı filaması mı yapıyor? Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani tekrar en azından 41 dolar üstünde ama daha da güvenli olmak istiyorsak 42.44 dolar üstünde kapanış almadan şu anda ASTS'de pozisyon almamak gerekiyor. En önemli desteği 200 günlük ortalaması 32.31'de şu an itibariyle. Evet, Archer'da da 200 günlük ortalama ve 9 dolar desteği çok önemliydi biliyorsunuz. Burada birçok kez deneyip kırmamıştı. Ancak 29 Ağustos'ta gelen kırılımla birlikte artık 8.18 dolar desteğine geri çekilme beklenebilir demiştik ki yine 8.16 doları görmüş, bu desteğe gelmiş. Şimdi buraya güzel bir destek yaptı görüntüsünde. Kapanış da fena değil aslında Archer'da son Cuma günü. Ancak tabii bütün gördüğünüz gibi ortalamaların altında. Bu bölgeler kolay geçilmeyecektir ilk aşamada. Ama eVTOL'lerle ilgili güzel gelişmeler gelmeye başladı. Belki haber etkileriyle bu bölgeler çok hızlı geçilebilir. Bence çok önemli desteği şu anda Archer'ın şuradan gelen gördüğünüz nereden başlıyor bu? Ekim 24'ten Kasım 2024'ten gelen desteği çok önemli. Buranın altında kapanışlar almaması gerekiyor. Zeta ile ilgili de biliyorsunuz ne demiştik? 21 doların üstündeki kapanışlar artık 24 dolara götürebilir demiştik. Cuma günü bu bölgeyi test etti ancak %2'ye yakın bir düşüşle günü kapattı. Şuradaki kırılımı da neredeyse onay aldı diyebiliriz. Bu hafta artık Zeta için bir karar haftası olabilir. Buranın üstündeki kapanışlarda 24 dolara doğru ilerleme görebiliriz. Eğer kırarsa, eğer kıramazsa tekrar bu üçgen içine atıp 18 dolarlara bir geri çekilme de olabilir. O nedenle 21 dolar üstündeki kapanışlar çok kritik Zeta için. Evet, değerli metallere geçelim. Değerli metallerde gümüşle başladık. Gümüşte biliyorsunuz tam şurada pozisyon almıştık. Buradaki pozisyondan sonra spotta bile şöyle bakalım %7'lik bir yükseliş sağladı. Gümüşte pozisyonum devam ediyor. Altını vermiştim biliyorsunuz. Gümüşteki pozisyonumun devam etme sebebi buradaki bayrak yapısıydı. Onun da üstüne kırdı. Şu anda benim artık kar al noktam 41.50 dolar civarı. Bunun altında kapanış yaparsa kar stopu çalıştırırım. Karımı alır, izlemeye geçerim. Devam edebileceğimiz noktada ilk olarak 43 dolarlar, sonrasında da 44.89 dolar direncimiz olarak görünüyor. Evet, altında da şu mum hoşuma gitmemişti. Burada pozisyonumun tamamını kapatmıştım. Ancak sonrasında bu da konsolidasyona girdi bu bölgede. Şu anda altında yine kuvvetli duruyor. Bir problem yok. Eğer buranın üstünde kapanışlar gelirse altında 3734'e bir hareket beklenebilir. Bu bölgenin altındaki özellikle de 3613 doların altındaki kapanışlarda da geri çekilme ve düzeltme başlayabilir. Kripto paralara geçelim. Bitcoin. Biliyorsunuz Bitcoin'de şu bölgede bir short açmıştım. Ama burada Tobo artık çok belirginleşince, şu düşende kırılınca %13 civarı bir karla short pozisyonumu kapatmıştım. İyi ki de kapatmışım. Sonraki gün zaten ciddi bir yükseliş başladı ve 50 günlüğünde üstüne attı. Şu anda Bitcoin rahat bir bölgede diyebiliriz. Ancak net bir pozisyon fikri bana henüz hala vermiyor. Çünkü bu bölge evet belki range çok yüksek olabilir ama güven açısından benim için şu anda çok aşırı güvenli bir bölge değil. Burada ne zaman tekrar pozisyon alırım? Önceki zirvesini kırıp yani 123.000 yaklaşık 500 üzerindeki kapanışlarda tekrar burada long pozisyona girmeyi düşünebilirim. Evet, buradaki şeyi kaçırır mıyım? Buradan gelirse kazancı kaçırabilir miyim? Kaçırabilirim ama bu bölgenin üstündeki long pozisyonlar benim için buradakindense şu anda daha güvenli görünüyor. Ethereum'da işlerin her zaman daha iyi gittiğini söylemiştim teknik açıdan Bitcoin'e göre. Ethereum'da artık neredeyse long pozisyon alabilecek noktaya yaklaşıyor ama henüz bence değil. Burada da ufak bir sanki bull flag yapıyor gibi. Bunun kırılımı üstündeki kapanışlarda yani 4830-4850 dolar üstündeki kapanışlarda tekrar burada bir long pozisyon fırsatı oluşturabilir. Aşağıda çok önemli desteğimiz ise 50 günlük ortalama 4248'den geçiyor. Solana'ya geçelim. Solana'da da biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Solana ve Ripple'ı listemize eklemiştik. Şurada da kırılım geldi biliyorsunuz. Şuradaki kırılım önemliydi. Ben 228 dolarda
5x kaldıraçlı bir pozisyon açtım buradaki kırılımda ve şu anda hala pozisyonun içerisindeyim. Şurası önemli, 244.81, yani 244 dolar civarı önemli bir dirençti. Üstünde bugün kapatabilirse çok çok güzel olur. Ama buradan çirkin bir mumla aşağıda kapanış gelirse belki pozisyonun yarısını, belki tamamını kapatabilirim. Ama şu anda bir pozisyonda bir problem görünmüyor. Devam edilebilir. Ripple'a geçelim. Ripple'da da yine evet burayı kırmıştı. Ancak ben 50 günlük ortalamanın da üstünde kapanış görmek istediğimi söylemiştim. Kapanış geldi ve 3.03'ten burada da 5x kaldıraçlı bir pozisyona girdim. Şu anda 3.08'de. Şurası önemli bir dirençti. Yine 3.07, 3.08 civarı. Şu anda oraya bir temas söz konusu. Burada bir onay alma çalışması olabilir. Burada da günlük kapanışa bakacağız. Eğer 3.08 üstünde kapanışlar gelirse bence 3.34'e doğru sert bir harekete başlayabilir. Burada da pozisyonun yine stop noktası 3 dolar civarı şu anda 50 günlük ortalama olarak düşünebiliriz. Evet arkadaşlar, piyasa analizi ve değerlendirme videomuzun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta dediğim gibi çarşamba günü faiz kararını karşılıyor olacağız. Sonrasında da Powell'ın konuşması bizler için çok çok önemli. Onu takip edeceğiz. Eğer sizlerle bugün tanıştıysak lütfen videomu izlediyseniz bir abone olun. Ve beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Biliyorsunuz bütün sorularınıza zaten cevap veriyorum. Gelin orada konuşmaya devam edelim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.